8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Hocam saç gölgelendirme nedir? Saç gölgelendirme, kişinin saçındaki seyrek olan kısımlara bitkisel içerikli kök boyalarımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz bir dolgu tekniğidir. Bu dolgu tekniği saçı seyrek olan kişilerde saçın yaklaşık 8-9 katı kadar daha yoğun gözükmesini sağlarken saç ekimi yaptıramamış, donör kısmı zayıf olan kişilerde, hiç saçı olmayan kişilerde de 1 numara, 2 numara tıraşlı saç görüntüsü elde etmemizi sağlayan bir dolgu tekniğidir. Hocam bu kalıcı bir yöntem mi? Yani ne kadar sürüyor? Kaç yıl sürüyor mesela? Bu işlem başta kişinin sağlığı dikkate alınmak kaydıyla bitkisel kök pigmentlerle yapılmak zorundadır. Dövme boyası ya da kimyasal bir ürün kullanılmadığı için kullanım ömrü kişinin cildinin yağlılık ve terleme oranına göre ortalama 5 senedir. Peki en çok kimler tercih ediyor bu işlemi? %95 oranında daha önce saç ekimi yaptırdığı halde seyrekliği devam eden kişilerden oluşmaktadır danışan portföyümüz. Sebebi ise şu, yaratılış itibariyle sadece üst kısımda ortalama 120-130 bine yakın saçla yaratılmışız her birimiz en azından. Ancak saç ekimi esnasında ense kısmından yukarı transfer edilen kök sayısı 5000-6000'i maalesef geçemiyor. Dolayısıyla seyreklik devam ediyor. Sonrasında tamamlayıcı bir unsur olarak saç gölgelendirme, saç simülasyonu işlemini %95 oranında saç ekimi yaptıran kişiler tercih ediyor. Bunun dışında az evvel söylediğim gibi arka kısmında, donör kısmında yeteri kadar donörü olmayan, enseleri zayıf olan kişiler tercih ediyor. Bunun dışında çeşitli ameliyat izleri, yanık, yara ameliyat izleri gibi izleri olan kişiler tercih ediyorlar. Ben aslında tam bunu soracaktım. Yani kişinin herhangi bir sebepten dolayı cildi bozulmuşsa ya da bazen hani saç kıran da denir. Bu alopecia areata, belli bir yerde saç dökülmesi varsa bu tip durumlarda da etkili mi? Kesinlikle. Danışanlarımızın arasında saç kıran olan ya da alopecia areata olan, kısmi alopecia yaşayan ya da komple alopecia olan, vücudunda artık hiç tüy bile kalmamış insanlar da bu işlemi tercih ediyorlar. Peki bu gölgelendirme olabilmesi için normalde kişinin saça sahip olması mı gerekiyor? Aslında mevcutta bir saçı varsa, yani ekim saçı düşünelim, mevcutta bir saç var ve seyrek. Bunu güçlü göstermemiz anlamında aslında en başta tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Yani hiç saçı olmayan danışan oranımız belki %10, %15'tir ama %75, %80 hatta %90 genelde saçı olup seyrek olan kişiler tercih etmektedir. Peki bu uygulama, yani yapmış olduğunuz efekt seans mı devam ediyor yoksa tek seanslık bir işlem midir? Eğer bizim şubelerimizin olduğu şehirlerdeyse kişiler seanslara bölebiliyoruz. Ancak ağırlıklı olarak yurt dışı ve şehir dışından danışanlarımız geliyor ve bunlara blok seans halinde işlem sağlıyoruz. Sonrasında eğer gelme ihtimalleri yüksekse 1-1,5 ay sonrasında ya da 2 ay sonrasında bir kontrol seansı mutlaka gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından gelen danışanlarımız için de genelde kış aylarında geliyorlar. Yazın çünkü tatil yapmayı daha çok seviyorlar ülkemizde. Evet. Kış aylarında gelip işlemlerini yaptırıp yaza doğru tatile geldiklerinde de kontrollerini sağlıyoruz. Peki saç ekiminden en çok dediniz, saç ekimi yaptıran hastaların tamamlayıcı unsur olarak yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki saç ekiminden ne kadar süre sonra oraya dokunuş yapmak, efekt vermek doğrudur? Biz şuna dikkat ediyoruz. Saç ekimi sonrası kişinin cildindeki yaralar iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi? Eğer ekimi yaptırdıktan sonra hemen çok yoğun bir görüntüye kavuşmak istiyorsa ortalama 1-1,5 ay sonra saç gölgelendirme işlemini yaptırabilir. Normalde bu saç gölgelendirmeden aslında kastınız o bölgede görsel olarak sanki saç varmış gibi bir görüntü elde etmek, değil mi? Ben yanlış anlamadım. Kesinlikle doğru anladınız. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Atmış olduğumuz her bir nokta, şimdi işi şöyle daha yayarak anlatayım ben size. Biz çok minik nokta atışları yaparız kafa derisine. Her bir noktada sanki alttan yeni çıkan, yeni filizlenen saç kökü görüntüsünü sağlar. Ve bunları belli periyotlarla, belli aralıklarla koyarız ki yani kafa derisini simsiyah boyamayız. Simsiyah boyanırsa bu dışarıdan kesinlikle belli olur. Burada çok minik saç kök efektleri atarız ki birisi gelip sizin saçlarınızı aralayıp onlara dokunsa bile bunlar boya mı, saç kökü mü diye anlayamaz. Dolayısıyla dışarıdan bakan hiçbir gözün anlayamadığı bir medikal dokunuş yapıyoruz oraya. Peki diyelim ki saç ekimi yaptıramayan ya da
yeterli donör sahaya sahip olmayan insanlar için. Bu arada sürekli sanki kendim için soruyormuşum gibi oluyor ama yani insanlar için karşıdan bakıldığında yani deriyi örtecek bir saç olmadığındaki görüntü nasıl? Şimdi ben saçımı kısa kestirsem, makineye vurdursam 1 numara ya da 2 numaraya göreceğiniz görüntü benim minik minik saç köklerimin olduğu noktalardır. İşte biz bu efekti yaptığımız için dışarıdan ben size bu mesafeden ya da çok daha yakın mesafeden baktığımda siz sanki saçınızı 1 numara, 2 numara kısa kestirmişsiniz gibi çok başarılı bir görüntü elde ederiz. Peki bu işlemi yaptıktan sonraki bakım süreci nedir? Mesela su değmeme konusu var mı? Krem, jel ya da koruma konusu var mı? Güneşlenmeme. Bunlar nelerdir? Onlardan da İşlemden bahsedelim. sonra kişinin uygulama yaptığımız bölgeye sadece 3 gün su değmemesi gerekiyor ve bu 3 günlük süre zarfı içerisinde kendisine özel bir bakım losyonu veriyoruz. Nemli tutma amaçlı, deriyi nemli tutma amaçlı. Bu 3 günlük süreci atlattıktan sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Aslında işlemden çıktıktan sonra kişi düğüne bile gidebilir. Yani onu sosyal hayatından geri bırakacak hiçbir şey söz konusu değil. Yara, kabuk, şişme, herhangi bir Morarma yok. hiçbir olumsuz etken yok. Günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. Sadece işlem yapılan bölge 3 gün su değmiyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yaklaşık 1 hafta kadar denize girmesini önermiyoruz. Çünkü hani deniz, sıcak, güneş bizim işlem ilk yapıldığında çok fazla nemi, teri, sıcağı sevmez. Mesela kış aylarında da yaklaşık 1 ay kadar saunaya girmemelerini tavsiye ediyoruz. Özür dilerim. Bunun kalıcılıkla ilgili süreçte zaman içerisinde hani bunu desteklemek, yenilemek gibi bir şeyimiz var mı? Hayır, ortalama 5 sene gibi bir sürede rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bir de biz işlem sonrası kişilere bir garanti belgesi veriyoruz. Ve bu garanti belgesiyle kişiler istediği zaman 2 yıl boyunca kontrole, rutuşa gelip ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Yani bizim mesleğimiz, yaptık işinizi, herkes yoluna, böyle bir işimiz yok. Çünkü sürekliliği olan bir işimiz var. Evet, 5 sene sonra siz bana yine lazımsınız. Evet. Daha fazla dökülme olabilir, daha fazla Tabii ki. rütuş gerekebilir Kesinlikle. vesaire. Ben aslında yani kendi anladığımdan dolayı bu soruyu soruyorum. Normal dövmeyle arasındaki fark ne? Öncelikle kullandığımız materyaller. Şimdi dövme boyasının içerisinde çok yoğun bir metal vardır ve bu metal zaman içerisinde paslanır ve boyanın rengi maviye ya da yeşile döner. Bu yüzden özellikle açıklama yaparken insanlara, danışanlara şunun altını çiziyoruz. Bu işlem kesinlikle dövme boyasıyla yapılan bir işlem değil. Çünkü maviye dönerse mavi mavi Şirin Baba gibi dolaşırsınız. Dolayısıyla bitkisel içerikli kök pigmentler olması gerekiyor. Hatta biz danışanlarımıza şunu özellikle söylüyoruz. Nerede işlem yaptırırsanız yaptırın, kullanılan malzemenin analiz raporlarına kadar sorunu sorgulayın. Tabii sorgulamak gerekiyor. Çünkü gerisi yani aksi halde büyük olumsuzluklar yaşanabilir. Zaten kullanım ömrü de bu yüzden 5 sene bitkisel pigmentlerden oluştuğu için. Öncesinde bir hazırlık gerekiyor mu hocam? Öncesinde Yani mutlaka... diyelim ki kişi size gelmeye, böyle bir işlem yapmaya karar verdi. Yani hem onun açısından yapılması gereken bir şey var mı? Sadece 1 gün, 2 gün öncesinde çok fazla alkol almamalarını tavsiye ediyoruz ki rahat bir işlem geçsin her iki taraf için de. Bunun dışında biz her işlemden önce mutlaka kişiye alerji testi yapıyoruz. Hatta normal alerjik reaksiyonlar ilk 5 dakika içerisinde kendisini gösterirken biz 20 dakika kadar bekleyip hem danışanımızın hem bizlerin bu konuda sıkıntı yaşamaması adına her şeyi garanti altına alıyoruz. Şimdi işlem noktası kafatası olduğu için acılı bir işlemdir. Nasıl o alanı telkinliyorsunuz, yani uyuşturuyorsunuz? Öncelikle şu sorunun devamını da anlatayım. Dövmeyle alakalı farkımız nedir? Kullanmış olduğumuz iğneler çok daha ince mikro iğnelerdir ve dövme iğneleri aslında deriye girer ve kese kese devam eder. Aslında dövme iğneleri mikro bir bıçaktır. Bizim kullanmış olduğumuz iğneler çok daha ince ve sadece kesmeye değil, sadece küçük nokta atışları, kök atışları yapmaya müsaittir ve dövme çok daha derin katmanda çalışır. Biz çok daha yukarıda epidermisle dermis arasında çalışırız. Dolayısıyla sizin sorunuzu da cevaplamış olayım. Çok fazla bir ağrı, sancı,
olmaz. Dediğim gibi işlemden sonra yüzeyde bir kabarma bile söz konusu değil. Ufak bir kızarıklık olur, o da 3-4 saat bilemediniz ertesi gün geçer. Dolayısıyla çok öyle ağrılı, sancılı, dayanılmayacak bir acıya sahip bir işlem değil. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok İyi ki teşekkürler. geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Renk kattığınız programımıza gayet faydalı bilgiler de vermiş oldunuz. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil'di. Kendisiyle saç gölgelendirmeden ve simülasyondan bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.